Çizgi filmlerin dünyası dışarıdan bakıldığında sadece renkli karakterlerin, komik şakaların ve çocuksu maceraların yaşandığı masum bir diyardan ibaret gibi görünürdü. Ancak bazı hikayeler vardı ki ardında yatan karanlık geçmiş, kozmik trajediler ve felsefi derinlikle izleyicinin ruhunda silinmez izler bırakırdı. İşte o yapımların en başında ilk bakışta bir çocuk eğlencesi sanılan ama derinliklerine inildikçe insanı dehşete düşüren Adventure Time gelmekteydi. İşte bu hikaye sadece bir çocuk ile sihirli köpeğinin maceralarından ibaret değil. Zamanın, mekanın ve varoluşun ta kendisinin hikayesiydi. O zaman videoyu beğendiyseniz bu hikayeyi anlatmaya başlayalım. Aradan asırlar geçmiş ve tüm bu hikayenin filizlendiği o mutlak başlangıca, yani büyük patlamadan bile önceki o dipsiz, karanlık içliğe uzanmamız gerekmişti. Zamandan, mekandan ve varoluşun kendisinden bile eski olan o kadim canavarlar, evrenin henüz doğmadığı o zifiri karanlıkta amansızca hüküm sürmekteydi. Gezeosfer diyarının acımasız ve mutlak hakimi olan Hansen Abadir ile milyarlarca yıl boyunca uzayın derinliklerinde gezegenleri birer birer yutan o dehşet verici kadim iblis Argalorg, bu karanlık içliğin içinden şimdiki evrene sızmayı başarmış en korkunç figürler arasındaydı. Ardından o büyük patlama gerçekleşmiş ve yeni varoluşla birlikte dünyaya yön verecek olan 4 ana element, yani ateş, buz, şeker ve balçık elementleri meydana gelmişti. Takvimler insanlığın çok öncesini, yani o meşhur dinozorlar çağını gösterdiğinde ise buz elementali Evergreen adındaki kadim büyücü yaklaşmakta olan mutlak bir yıkımı durdurmak amacıyla gizemli güçlere sahip Taka'nın en derin dileğini gerçekleştiren o meşhur büyülü tacı dövmüştü. Tam o günlerde gökyüzünde beliren ve mutlak ölümün, yıkımın ve liçin özünü barındıran o dehşet verici yeşil katalizör kuyruklu yıldız dünyaya büyük bir hızla yaklaşmaktaydı. Büyücü Evergreen bu gök cismini yok etmek için tacı kullanmayı planlamıştı. Ancak işler planladığı gibi gitmedi ve laboratuvarda yaşanan o talihsiz kazanın ardından kendisi enkazın altında sıkışıp kalıvermişti. Tacı takıp dünyayı kurtarma görevi onun sadece sadık bir uşağı olan ve her an ustası gibi olmayı arzulayan dinozor Gunter'a kalmıştı. Ancak Gunter tacı kafasına geçirdiği o kritik anda büyünün etkisiyle sadece ustası Evergreen gibi olmayı, onun gibi büyü yapıp onun gibi bağırmayı dileyebilmişti. Çünkü tacın gücü kullanan kişinin en ilkel ve en derin arzusunu gerçeğe dönüştürmekteydi. Bu trajik hata yüzünden yaklaşan o yeşil felaket engellenememiş ve dehşet verici yıldız büyük bir gürültüyle dünyaya çarparak o dönemin sonunu getirirken büyülü taş da asırlar boyu sürecek olan o lanetli yolculuğuna ilk adımını böylece atmıştı. Savaşın tam eşiğinde bundan yaklaşık 1100 yıl önce Moe adındaki o dahi mühendis insanlığa hizmet etmesi için tarihin ilk akıllı ve kendi bilincine sahip robotlarını büyük bir titizlikle üretmeye başlamıştı. Bu dahi adam ömrünün son anlarına doğru fabrikasında o kadar çok metal can dostu inşa etmişti ki en nihayetinde işlerindeki en kusursuz, en sevecen ve en özel cihaz olan duygu yüklü minik dostumuz BMO'yu sevgiyle dünyaya getirmeyi başarmıştı. Aradan yıllar geçmiş, takvimler o büyük yıkımdan yaklaşık 105 yıl öncesini gösterdiğinde ise Simon Petrikov adında kendi halinde bir antikacı, çoklu evrenlerin gizemli kapılarını ardına kadar açabilen o kadim ve el yazması kutsal kitabı, yani hepimizin bildiği Enchriden'ı uzak bir diyarda keşfetmeyi başarmıştı. Tam o günlerde Gezeosfer'in karanlık hakimi Hansen Abadir'in o insani duygular taşıyan kızı, yani yarı insan yarı iblis olan minik Marcel'in de dünyaya gözlerini açmıştı. İşte tam bu sancılı dönemde antikacı Simon Petrikov, İskandinavya taraflarından o meşhur ve gizemli büyülü tacı satın almış ve merakına yenik düşerek kafasına takmasıyla birlikte hayatını geri dönülmez bir şekilde karartacak olan o trajik dönüşümünü başlatmıştı. Tacın içindeki Gunter'ın deliği Simon'ın akıl sağlığını yavaş yavaş elinden alırken teninin rengini buz gibi maviye dönüştürmüş, ona muazzam kar güçleri bahşetmiş ve bu deliliğe dayanamayan sadık nişanlısı Betty'nin onu gözyaşları içinde terk etmesine neden olmuştu. Takvimler tam 1000 yıl öncesini gösterdiğinde ise insanlığın bitmek bilmeyen hırsları yüzünden o dehşet verici mantar savaşı patlak vermişti. Dünyanın dört bir yanındaki elementler yaklaşmakta olan bu mutlak kötülüğü ve nükleer kıyameti önceden sezmişti ve o dönemin buz elementali olan Pym, yaklaşan bu küresel dehşetten ve ölümden kaçabilmek adına kendisini devasa bir buz kütlesinin içine dondurarak asırlar sürecek olan derin bir uykuya yatmıştı. Çok geçmeden insanlık birbirinin üzerine o meşhur ve acımasız mantar bombalarını tek bir hamleyle bırakmıştı. Bu füzelerin yarattığı yıkım sadece nükleer bir etkiden ibaret değildi. Zira o meşhur bombanın içinde liçin o karanlık, çürütücü ve mutlak ölümü arzulayan kadim özü saklanmaktaydı. Bombanın düştüğü o dehşet anında talihsiz bir insanın bu yayılan kimyasal ve büyülü mutasyon özünün içinde düşmesiyle birlikte liç bu dünyada ilk kez somut ve fiziksel bir iskelet formuna kavuşmuştu. Patlamanın o inanılmaz şiddetiyle koca dünyanın coğrafyası tamamen değişmiş, gezegenin devasa bir parçası uzay boşluğuna doğru kopup giderken arkasında dev bir çukur bırakmıştı. Bu korkunç radyoaktif etkinin ve liçin etrafa saçtığı o lanetli büyünün sonucunda yeryüzünde konuşan hayvanlar, şekilsiz mutantlar ve acıyla kıvranan, hiçbir zaman huzur bulamayan o zombi benzeri ilk şeker zombileri birer birer türemeye başlamıştı.
Yıkıntılar ve yükselen dumanların arasında o kapkara dünya üzerinde henüz 5 yaşında yapayalnız ve çaresizce kala kalan küçük Marceline ile akli dengesini tamamen yitirmenin eşiğindeki Simon Petrikov'un yolları bu büyük enkazın ortasında kesişmişti. Simon o küçük kızı canı pahasına koruyabilmek adına akıl sağlığını kemiren o meşhur büyülü tacı her defasında kafasına geçirmek zorunda kalmıştı. Ancak tacı her kullanışı onun insani benliğini ve anılarını birer birer yok edip onu karanlığa biraz daha yaklaştırmıştı. En nihayetinde büyülü tacın laneti Simon'ı tamamen ele geçirmeye başladığında yaşlı adam içindeki o amansız canavarın küçük kızı zarar vermesinden korkmuş ve büyük bir fedakarlıkla Marceline'in iyiliği için onu gözyaşları içinde terk ederek vahşi doğanın ortasında yapayalnız bırakmıştı. Aradan uzun yıllar geçmiş, bu acımasız dünyada tek başına büyüyen Marceline hayatta kalabilmek adına amansız bir vampir avcısına dönüşmüştü. Genç kız dünyayı tehdit eden her bir vampiri tek tek avlamış ve öldürdüğü o canavarların ruhlarını kendi bünyesine emerek uçma, anında iyileşme, görünmezlik ve şekil değiştirme gibi muazzam mistik güçleri kendi bedenine katmayı başarmıştı. Tam o günlerde Marceline dünyada hayatta kalmayı başarmış son insan grubuyla karşılaşmış ve onlara bu vahşi, mutantlarla dolu topraklarda güvenli bir sığınak bulmaları için canla başla rehberlik etmişti. İnsanlar ise kendilerini etraftaki acımasız vampirlerden koruyabilmek ve onlara boyunlarını kaptırmamak adına o meşhur hayvan şapkalarını kafalarına takmaya bu dönemde başlamıştı. Derken takvimler o kaçınılmaz günü gösterdiğinde Marceline ile vampirlerin o dehşet verici lideri Vampir Kralı karşı karşıya gelmiş ve aralarında meşhur son savaş patlak vermişti. Marceline bu destansı mücadeleden galip çıkmıştı ancak Vampir Kralı tam yok olacağı sırada sinsi bir hamleyle genç kızı boynundan ısırmış ve onun dünyadaki tek ölümsüz vampire dönüşmesine neden olmuştu. Bu amansız savaşın ve tehlikelerin ardından hayatta kalan son insanlar artık bu topraklarda yaşayamayacaklarını anlayarak okyanusun çok ötesindeki gizli ve güvenli adalara doğru gemilerle kaçmışlardı. Bir daha hiç kimse o güvenli topraklardan ayrılmasın ve eski dünyanın tehlikelerine geri dönmesin diye de insanların liderleri tarafından denizin tam ortasına adayı koruyan o devasa, acımasız koruyucu robot yerleştirilmişti. Mantar bombasının yeryüzüne saçtığı o dehşet verici kimyasal ve büyülü mutasyon dalgasının etkisiyle yavaş yavaş bilince kavuşan şeker elementi zaman içerisinde bir araya gelerek devasa bir pembe sakız kütlesine, yani hepimizin bildiği o anne sakız formuna dönüşmüştü. Takvimler o büyük nükleer yıkımdan yaklaşık 2 asır sonrasını, yani bundan 800 yıl öncesini gösterdiğinde ise bu devasa biyolojik kütleden ise Prenses Chiclet ve onun canından çok sevdiği erkek kardeşi Neddy filizlenerek o dünyaya gözlerini açmıştı. Ancak o meşhur doğum anında Neddy yüksekten düşerek canını yaktığı için büyük bir korkuya kapılmış. Bu korku yüzünden hayatı boyunca Şeker Krallığı'nın köklerindeki o devasa ağacın altında gizlenerek sadece tatlı, şekerli su sızdıran ve son derece çekingen, kırılgan bir yaratığa dönüşmüştü. Buna karşılık Prenses Chiclet o koca dünyadaki mutlak yalnızlığını ve içindeki o derin boşluğu giderebilmek adına kendi biyolojik özünü kullanarak kendi elleriyle kendine büyük bir aile yaratmaya karar vermişti. İşte bu laboratuvar çalışmaları sonucunda amca Gumball, teyze Loli ve Chichil adındaki o meşhur akrabalarını sevgiyle var etmişti. Ancak işler genç prensesin planladığı gibi gitmedi. Çünkü hırslı amcası Gumball, Chiclet'in bu otoriter ve başına buyruk yapısını kıskanarak ona sinsi bir ihanet tezgahlamış ve onu akılsız, itaatkar bir şeker varlığına dönüştürmek için gizlice korkunç bir sıvı hazırlamıştı. Ancak Prenses Chiclet'in o üstün zekası bu komployu önceden sezmesine imkan tanımış ve yaşanan o amansız arbede esnasında durumu tamamen tersine çevirerek kendi ürettiği aptallaştırma iksiriyle hain akrabaların üzerine saçmayı başarmıştı. İşte bu talihsiz kazanın ardından amca Gumball ve diğer aile üyeleri tüm o dehalarını yitirerek Lou, Manfred gibi isimlerdeki o saf, akılsız ve neşeli şeker vatandaşlarına dönüşmüştü. Muazzam Şeker Krallığı'nın ilk temelleri arkasında büyük bir sır barındıran bu trajik aile kazasıyla birlikte atılmıştı. İşte bu krallığın henüz emekleme döneminde Prenses Chiclet'in boynundaki o kutsal ve çok değerli madalyonu çalmaya çalışırken talihsiz bir kaza sonucu radyoaktif suların içine düşerek can veren Şoko adındaki gizemli tek kollu hırsız kızın öyküsü de tam bu yıllarda denk gelmekteydi. Aslında bu talihsiz kız asırlar önce dünyaya çarpan o meşhur mavi katalizör kuyruklu yıldızın dünyadaki reenkarnasyonundan, yani sonraki yaşamından başka bir şey değildi. Şoko'nun o radyoaktif suların kıyısında can verdiği tam o noktada yüzyıllar sonra kahramanlarımız Finn ve Jake'in yuvası olacak olan o meşhur ve devasa ağaç ev onun cansız bedeninden beslenerek yeşermeye ve gökyüzüne doğru filizlenmeye başlamıştı. Tam o dönemlerde dünyanın dört bir yanında kendi elementlerinin özünü taşıyan diğer büyük uygarlıklar, yani Ateş Krallığı, Balçık Krallığı ve taştan beslenen Buz Krallığı da birer birer yeryüzünde yükselerek Oğul Diyarı'nın o meşhur haritasını şekillendirmeye başlamıştı. Takvimler yakın geçmişi gösterdiğinde ise komşu gezegen olan Mars dünyasında işler bütünüyle çığırından çıkmıştı. O gizemli kızıl gezegende yaşayan ve sihirli adam olarak bilinen o deli büyücü arkasında bıraktığı devasa kaoslar, büyülü yıkımlar ve durulmak bilmeyen çılgınlıklar yüzünden Mars kralı Abraham Lincoln ve onun 4 kafalı kudretli kardeşi Glop tarafından amansızca yeryüzüne, yani dünyaya sürgün edilmişti. Bundan yaklaşık 15 ila 20 yıl öncesinde ise asırlardır sessizce pusuda bekleyen o kadim dehşet, yani Lich, dünyadaki tüm yaşamı tamamen kökten kazımak ve mutlak ölümü getirmek amacıyla o karanlık uykusundan yeniden uyanmıştı. İşte o dönemin en efsanevi, en güçlü ve en yüce kahramanı olan devasa cüsseli Billy,
Bu korkunç iblis ile O diyarının kaderini belirleyecek olan o destansı mücadelede burun buruna gelmişti. Billy o muazzam gücü ve kahramanlık ruhu sayesinde Lich'i alt etmeyi başarmıştı, ancak bu kadim kötülüğü tamamen yok etmenin hiçbir yolu olmadığını anladığından onu zincirlenmiş bir halde Prenses Chiclet'in o güvenli korumasını teslim etmek zorunda kalmıştı. İşte bu büyük zaferin ardından Lich, Şeker Krallığı'nın tam kalbindeki o meşhur ve devasa yüksek güvenlikli kehribar kütlesinin içine asırlarca uyanamayacağı düşünülen sonsuz ve büyüyle mühürlenmiş bir uykuya hapsedilmişti. O diyarının yakın geçmişinde bu büyük kırılmalar yaşanırken yeryüzünün en meşhur kahramanlarının doğuş öyküsü de nihayet filizlenmeye başlamıştı. Joshua ve Margaret adındaki o ünlü dedektif köpekler gizemli bir olayın peşinde iz sürerken Joshua karanlık ormanda mavi renkli, şekil değiştirebilen boyutlar arası tehlikeli bir canavar tarafından sinsice kafasından ısırılmıştı. Bu talihsiz ısırığın ardından Joshua'nın kafasında büyüyen o devasa tuhaf şişliğin aniden patlamasıyla sihirli ve benzersiz şekil değiştirme güçlerine sahip olan minik köpek Jake doğmuştu. Tam o aynı günde sadık eşi Margaret'ın da normal doğum yapmasıyla birlikte Jake'in öz kardeşi olan sevimli Germany de aileye katılmış ve iki kardeş yan yana büyümeye başlamıştı. Okyanusun diğer ucundaki o gizemli ve korunaklı insan adasında ise insanlığın kaderini tamamen değiştirecek bambaşka bir ittifak kurulmaktaydı. Adanın fedakar hemşiresi Minerva ile geçmişi karanlık olan o hırsız ve düzenbaz Martin Mertens büyük bir aşkla evlenmiş ve bu evlilikten o koca dünyadaki hayatta kalan tek saf insan evladı olan küçük Finn dünyaya gelmişti. Ancak Martin'in geçmişinde bıraktığı o acımasız suç çetesi intikam almak amacıyla bir gece vakti evlerini aniden basmıştı. Martin o küçücük bebeğini canı pahasına koruyabilmek amacıyla yanına alarak bir sandalla azgın ve karanlık açık denize doğru kaçmak zorunda kalmıştı. Fakat okyanusun tam ortasında pusu kuran, insanların adadan kaçmasını engellemekle görevli o devasa ve korkunç koruyucu robot, Martin'in bindiği bu küçük sandala acımasızca saldırmıştı. Bu korkunç çatışma esnasında Martin kafasına aldığı darbelerle ağır bir şekilde yaralanıp tüm hafızasını yitirmiş, o kargaşada oğlundan koparak galaktik bir suç işleyeceği o uzak uzay boşluğuna savrulup kozmik hapishane Citadel'in parmaklıkları arkasına kapatılmıştı. Okyanusun azgın dalgaları arasında yapayalnız ve çaresizce kalan bebek Finn küçük bir salın üzerinde korkuyla ağlarken talihte ilk kez yüzüne gülmüş ve onu sahilde bulan Jake'in anne ve babası olan Joshua ve Margaret tarafından kurtarılıp kendi öz çocukları gibi sevgiyle büyütülmüştü. Adada çaresizce kalan anne Minerva ise canından çok sevdiği oğlunu okyanusun ötesinde araması için adanın en güçlü, en güvendiği dövüşçüsü olan Susan'ı büyük bir umutla görevlendirmişti. Ancak Susan da denizi aşmaya çalışırken geçirdiği o feci kaza yüzünden hafızasını bütünüyle yitirerek o diyarın yeraltı mağaralarında vahşi bir hayat sürmeye başlamıştı. Bu büyük ayrılığın ardından adada kalan zavallı insanlar Doktor Gross adındaki çılgın bir bilim insanının laboratuvardan kazara yaydığı o ölümcül virüs salgınıyla amansızca kırılmaya başlamıştı. Bilgili hemşire Minerva, insan soyunun bu dünyadan tamamen silinmesini engellemek amacıyla inanılmaz bir fedakarlık yapmış ve kendi canlı bilincini devasa bir bilgisayar ağına ve adayı koruyacak yüzlerce klon robot aktararak insanlığı yaşatmak için kendi canından vazgeçmişti. Takvimler o meşhur kahramanlık çağını gösterdiğinde ise Finn ve Jake artık yan yana büyümüş ve o diyarının en cesur, en sevilen kahramanları haline gelmişlerdi. Çıktıkları o tehlikeli maceralardan birinde ise evrenler arası geçiş kapılarını ardına kadar açabilen o kadim Encrypting kitabını bir dağın tepesinde bulup kuşanmışlardı. Ancak huzur dolu günler çok da uzun sürmedi. Çünkü o kadim dehşet Lich, karanlıkta sinsice gezinen küçük bir salyangozun zihnine büyüyle geçirerek Şeker Krallığı'nın kalbindeki o meşhur kehribarın çatlamasını ve hapisten kurtulmasını sağlamıştı. Genç kahraman Finn, Prenses Chiclet'in ona hediye ettiği o meşhur kazaktaki sevginin gücü sayesinde Lich'in o iskelet bedenini hunharca parçalamıştı. Fakat ne yazık ki Lich'in o karanlık ruhu tam o kargaşa esnasında Prenses Chiclet'in bedenine sinsice sızmıştı. Chiclet'in bedeni Lich'in büyüsüyle korkunç, devasa bir canavara dönüşmüş, dostlarımızın ve o trajik buz kralının buz büyüleri yardımıyla bu canavar alt edilmişti. Ancak vücut parçaları feci şekilde zarar gördüğünden hastanedeki doktorlar tarafından yetersiz şeker kütlesiyle sadece 13 yaşında minik bir çocuk olarak yeniden inşa edilmişti. Çok geçmeden krallık yönetimini amansız sahtekarlardan geri almak ve düzeni sağlamak için kendi rızasıyla vücut parçalarını büyüterek tekrar o bildiğimiz 18 yaşındaki formuna geri dönmüştü. Fakat Lich'in o sinsi ruhu hala o minik salyangozun bedeninde saklanmaktaydı ve çok geçmeden saf bir ayıyı manipüle ederek o çok boyutlu Encrypting kitabını ele geçirmeyi başarmıştı. Dehşet verici iblis Lich, o dönemin efsanevi kahramanı Billy'yi kuytu bir köşede hunharca öldürmüş, onun derisini yüzerek doğrudan bedenine girmiş ve bu iğrenç kılıkla Finn ve Jake'i kandırıp çoklu evren portalını açmak amacıyla tüm prenseslerin taçlarındaki o meşhur büyülü mücevherleri tek tek toplamıştı. Enchiridian'ın üzerine bu mücevherlerin takılmasıyla çoklu evren portalı ardına kadar açılmış ve Lich boyutların tam merkezinde yer alan o gizemli dilek ustası Prismo'nun sonsuz odasına ulaşmayı başarmıştı. Lich, Prismo'nun karşısına dikildiğinde ise o en korkunç arzusunu dile getirmiş ve evrendeki tüm yaşamın yok olması dileğini dilemişti. Kahraman Finn, bu kozmik kıyameti her ne pahasına olursa olsun engellemek amacıyla Prismo'dan Lich'in bu dünyada hiç var olmadığı alternatif bir evren dileyerek kendisini paralel bir dünyaya, yani o meşhur çiftlik dünyasına fırlatmıştı. O alternatif evrende
evrende nükleer bombaların patladığı o meşhur Mantar Savaşı gününde Simon Petrikov düşen bombayı kendi bedeniyle ve buz güçleriyle havada durdurarak dünyayı kurtarmıştı. Ancak kendisi o devasa bombanın altında donarak trajik bir şekilde can vermişti. Çiftlik dünyasındaki o sıradan insani Finn, kaderin acımasız bir cilvesiyle Simon'ın cansız bedeninin altındaki o büyülü buz tacını bulup kafasına geçirerek delirmeye başlamış ve o dondurulan nükleer bombanın kazara patlamasıyla Lich'in kaosu o temiz evrende de patlak vermişti. Neyse ki ana evrende Prismo'nun o sarı odasında kalan sadık köpek Jack, dilek ustası Prismo'nun gizli yardımıyla akıllıca bir dilek dileyerek Lich'in o meşhur ölüm dileğini Finn ve Jake'i ana evrendeki evlerine güvenle götür şeklinde değiştirmeyi başarmış ve koca şoklu evreni mutlak bir yok oluştan kıl payı kurtarmıştı. Çoklu evrenlerin kurtulmasının ardından kahramanlarımızın maceraları hız kesmeden devam etmiş ve Finn çıktığı amansız yolculuklardan birinde satıcının uyarısını dikkate almayarak o lanetli ve kolundan asla çıkmayan sinsi çimen kılıcını satın almıştı. Tam o günlerde Buz Kralı'nın o büyülü tacının gücünü yitirip söndüğü sırada Simon Petrikov asırlar sonra ilk kez kısa süreliğine de olsa o eski insani formuna geri dönmeyi başarmıştı. Yaşlı adam tamamen yok olmadan önce nişanlısını son bir kez görebilmek adına açılan gizemli bir zaman portalı yaratmış, ancak o meşhur portalın diğer ucundaki sadık nişanlısı Betty Simon'u kurtarabilmek adına gözünü kırpmadan portalın içinden şimdiki zamanı atlamıştı. Talihsiz kadın sevdiği adamı tacın lanetinden kurtarabilmek için o diyarın o deli büyücüsü sihirli adamın çırağı olmayı kabul etmişti. Fakat yaptıkları o tehlikeli büyü denemeleri feci şekilde ters gidince sihirli adamın yüzyıllardır taşıdığı o yıkıcı deliliği ve büyüyü kendi üstüne alarak akıl sağlığını bütünüyle yitirmiş, sihirli adam ise tüm güçlerinden arınarak normal bir sıradan insana dönüşmüştü. Bu sırada Finn, öz babası Martin Mertens'in hala hayatta olduğunu ve galaktik suçluların kapatıldığı o meşhur kozmik hapishane Citadel'de tutulduğunu Prismo'dan öğrenmişti. Kahramanlarımız Prismo'dan kendilerini oraya ışınlamasını istemişti, ancak o esnada salyangoz bedeninden kurtulan Lich, sinsi bir hamleyle dilek ustası Prismo'nun rüyalar gören o hassas fiziksel bedenini hunharca yok ederek kendisini de kahramanlarımızla birlikte Citadel hapishanesine ışınlatmayı başarmıştı. Citadel'in o kristal duvarlarının Lich'in karanlık büyüsüyle parçalanması sonucu evrenin en tehlikeli kozmik canavarları birer birer serbest kalmıştı. Lich karşısına dikilen Finn'e tüm evreni ve dünyayı karanlığa gömeceğini haykırırken genç kahraman amansız bir hamleyle Citadel'in korucularından sızan o şifalı kozmik can suyunu Lich'in o çürümüş bedenine fırlatmıştı. Bu şifalı suyun etkisiyle Lich'in o iskelet formu anında etle ve kemikle kaplanmış, o korkunç yıkım tanrısı bir anda geçmişine dair hiçbir şey hatırlamayan devasa ve masum bir bebeğe, yani hepimizin bildiği o tatlı domuzcağa dönüşmüştü. Tam o büyük kargaşa esnasında Finn'in bencil ve acımasız babası Martin parmaklıklar arkasından kaçabilmek adına bulduğu bir uzay gemisiyle gökyüzüne doğru yükselmeye başlamıştı. Babasının gitmesini istemeyen ve ona sarılmaya çalışan Finn, kaçan uzay gemisinin peşinden o lanetli çimen kılıcını fırlatarak gemiyi tutmaya çalışmıştı. Ancak geminin hızla uzaklaşmasıyla birlikte Finn'in sağ kolu trajik bir biçimde kopmuş ve koptuğu o kanlı yerde gizemli bir çimen çiçeği anında filizlenmişti. Yaşanan bu büyük trajedilerin ardından dilek ustası Prismo'nun aslında tamamen ölmediği, başka bir zaman dilimindeki fedakar köpek Jake'in kendi bedenini feda etmesiyle birlikte yeniden dirilttiği gerçeği açığa çıkmıştı. Prismo kazandığı bu yeni yaşamın bir teşekkürü olarak kahraman dostu Finn'e paralel bir evrendeki kendi ruhani kopyasından meydana gelen o meşhur ve bembeyaz Finn kılıcını hediye etmişti. O diyarında bu kozmik olaylar yaşanırken Şeker Krallığı'nda tarihin ilk demokratik seçimi yapılmış ve Kral O adındaki o kurnaz sahtekar halkı manipüle ederek tahtı ele geçirmişti. Bu darbenin ardından tahtından olan Prenses Ciklet, sadık uşağı Nane Şekeri Kahya ile birlikte krallıktan sürgün edilerek o küçük kulübesine çekilmek zorunda kalmıştı. Ancak şeker halkı çok geçmeden bu yeni kralın ne kadar düzenbaz ve bencil bir sahtekar olduğunu anlamış ve yaşanan büyük arbedede Kral O'nun bir bal mumu gibi erimesiyle birlikte Prenses Ciklet tacını geri alarak tahtına yeniden kurulmuştu. Tam o günlerde sadece zararsız bir penguen sanılan Gunter'ın aslında 13 milyar yıl önce galaksideki gezegenleri acımasızca yutan o dehşet verici kadim iblis Orgalork olduğu gerçeği nihayet ifşa olmuştu. Gökyüzünde beliren o meşhur mor katalizör kuyruklu yıldız dünyaya yaklaşırken Orgalork onun muazzam kozmik gücünü kendi bünyesine katmak için uzay boşluğuna doğru yükselmişti. Ancak kahraman Finn kolundaki o gizemli çimen gücünü ve yeni kılıcını kullanarak bu kadim iblisi uzayda bozguna uğratmayı başarmıştı. O esnada dile gelen mor kuyruklu yıldız Finn'e bu fani bedeninden kurtularak üstün bir kozmik varoluş seviyesine yükselme teklifinde bulunmuştu. Fakat Finn dünyadaki o ölümlü dostlarını ve yaşamını seçerek bu yüce teklifi tereddüt etmeden reddetmişti. Buna karşılık gemisiyle uzayda dolanan bencil baba Martin Mertens ise bu teklifin üzerine atlamış, yıldızın o saf gücüyle birleşerek kozmik bir bilince dönüşmüş ve bu fani evrenden tamamen silinerek arkasında hiçbir iz bırakmadan kaybolup gitmişti.
Kozmik kuyruklu yıldızın evreni terk edişinin ardından o diyarı yeni kırılma noktalarına doğru sürüklenmeye başlamıştı. Keza Citadel hapishanesinin yıkılmasıyla birlikte o dehşet verici için çoklu evrenlerin dört bir yanına saçılan o kopuk ve lanetli elleri tüm yaşamı yeniden tehdit etmek adına yeryüzüne sızmaya başlamıştı. Finn ve Jake evrenler arası dengenin bozulmaması adına boyut boyut gezerek o sinsi ve çürütücü elleri amansız bir avla tek tek yok etmek zorunda kalmıştı. Tam o günlerde Mantar Savaşı'ndan beri bir buz kütlesinin içinde uykuda olan o meşhur kadim buz elementali Pym asırlar süren uykusundan aniden uyanmıştı. Deli büyücü dünyadaki elemental dengesini kendi bencil arzularına göre yeniden şekillendirmek amacıyla Prenses Chiclet'i, Ateş Prensesini ve Balçık Prensesini sinsice kaçırmış, onların bedenlerinde uyuyan o gizli ve yıkıcı elemental güçleri zorla uyandırmaya yeltenmişti. Bu karmaşanın hemen ardından Finn nihayet geçmişine dair ipuçlarına kavuşan ve alnındaki o meşhur metal parçanın sırrını çözen Susan ile birlikte okyanusun ötesindeki gizemli topraklara doğru devasa bir yelkenliğe açılmaya karar vermişti. Genç kahraman o azgın dalgaları ve devasa robot aşarak ulaştığı insan adasında asırlar yıldır kendisini bekleyen fedakar annesi Minerva Mertens'in klon robotuyla yüz yüze gelmiş ve gözyaşları içinde hasret gidererek kökenlerini nihayet öğrenmişti. Ancak Finn bu uzak adalarda annesiyle kucaklaşırken geride bıraktığı o diyarında korkunç bir dönüşümün temelleri atılmaktaydı. Nitekim kahramanımızın o meşhur ve bembeyaz Finn kılıcı ile kolundaki lanetli çimen kılıcı sinsi bir büyüyle birleşerek tamamen bitkisel, yeşil yapraklardan oluşan ve tıpkı Finn'e benzeyen gizemli bir kopya, yani Fern adındaki o çimen çocuğu meydana getirmişti. Adadan dönen Finn karşısında kendi suretini taşıyan bu yaratığı bulmuştu ve bitkisel çocuk Fern kendisinin gerçek Finn olduğunu yürekten inanmaktaydı. Ve zamanla içindeki o çimen lanetini de kışkırtmasıyla amansız bir kıskançlık krizine girerek gerçek Finn'i karanlık bir zindana kilitleyip onun yerine geçmeye çalışmıştı. Fakat Finn o kilitli zindandan bir yolunu bulup kaçmayı başarmış ve yaşanan o dehşet verici arbede esnasında kolundaki yeni robotik protezin kontrolden çıkmasıyla birlikte üzerine doğru gelen Fern'ü kazara paramparça ederek feci şekilde öldürmüştü. Tam bu büyük trajedinin ardından o meşhur deli büyücü Pym'in asırlardır hazırladığı korkunç büyü nihayet tamamlanmış ve koca o diyar bir anda dört elementin kaotik, birbiriyle savaşan ve dehşet verici dünyasına dönüşmüştü. Krallıklar tamamen şekil değiştirmiş, şeker insanları korkunç sakız canavarlarına dönüşmüşken uzayın o derinliklerinden gelen ve evrendeki hiçbir elemente ait olmayan pembe şekilsiz yapısıyla yumrulu uzay prensesi kendi bünyesindeki mutlak anti-element gücünü serbest bırakarak dünyayı o eski neşeli haline kıl payı döndürmeyi başarmıştı. Ancak bu kozmik büyü olayın yarattığı o büyük karmaşa esnasında Prenses Chiclet'in asırlar önce iksirle delirtip akılsız birer şeker vatandaşına çevirdiği amca Gumbold'un üzerindeki o lanet aniden kalkmış ve eski dahi intikamcı formuna geri dönmüştü. Hain amca Gumbold dünyayı Chiclet'in elinden geri almak adına o kuytu köşede sinsi planlar yapmaya başlamış, Finn'in paramparça ettiği Fern'ün o bitkisel kalıntılarını topraktan tek tek toplayarak onu şeker krallığına ölüm saçacak olan o meşhur yeşil şövalye formunda yeniden canlandırmıştı. İntikam hırsıyla yanıp tutuşan amca Gumbold kısa süre içerisinde kendi karanlık krallığını kurmuş ve şeker krallığını yeryüzünden tamamen silmek amacıyla mutasyon geçirmiş devasa canavarlardan oluşan o uğursuz ordusunu toplamayı başarmıştı. O diyarının barışçıl kahramanları Finn ve Jake bu iki büyük gücün çarpışmasını engellemek ve dökülecek olan şeker kanının önüne geçmek amacıyla son bir diplomatik hamleyle tarafları bir araya getirmişti. Ancak amca Gumbold barış masasında bile o hain tuzaklarından vazgeçmemişti. Hain amca Prenses Chiclet'i asırlar öncesinde olduğu gibi yeniden akılsız bir şekere dönüştürmek amacıyla hazırladığı o meşhur aptallaştırma serumunu tam onun üzerine fırlatacakken vicdanın sesini dinleyen Loli teyze sinsi bir çelmeyle onu yere serivermişti. Elindeki cam şişenin taşa çarpıp kırılmasıyla birlikte etrafa yayılan o büyülü sıvının kurbanı olan amca Gumbold kendi hazırladığı tuzağa düşerek asırlar sonra yeniden o saf, neşeli ve akılsız bir şeker vatandaşı formuna geri dönmüştü. Ancak tam savaş bitti ve bu amansız tas savaşı nihayet son buldu derken gökyüzü daha önce hiç görülmemiş bir karanlık kalıbıyla kaplanmaya başlamıştı. Nitekim Mars'ın yeni hükümdarı olan o deli büyücü kral adam geçmişte kaybettiği sevgili eşi Magnus'u geri getirebilmek adına gizli bir portal açmıştı, ancak işler planladığı gibi gitmedi. Bu sinsi planın feci şekilde ters tepmesi sonucunda evrendeki mutlak kaosun, yıkımın ve her şeyi yutan o dipsiz içliğin vücut bulmuş hali olan devasa kırmızı tanrı Golb açılan o uğursuz yarıktan doğrudan dünyaya gelmişti. Korkunç yıkım tanrısı Golb, o diyarın üzerine saf ölüm, kıyamet ve mutlak kaos saçan o şekilsiz devasa canavarlarını salmıştı. Bu dehşet verici kargaşanın ve amansız çatışmanın tam ortasında kahramanlarımız Finn ve Jake, vampirlerin kraliçesi Marcel'in, Prenses Chiclet ve trajik buz kralı Simon, Golb'un o karanlık devasa ağzından içeriye feci bir şekilde çekilerek onun midesinde hapsolmuşlardı. Yıkım tanrısının midesindeki o çürütücü, mutlak asit içerideki her varlığı kendi özüne, yani orijinal hallerine indirgemeye başladığı sırada o meşhur büyülü buz tacının gücü yavaş yavaş sönmüş
ve asırlardır deliliğin pençesinde kıvranan Simon Petrikov akıl sağlığına nihayet yeniden kavuşmuştu. Dışarıda kalan tüm o sadık dostlar, prensesler ve krallıkların geriye kalan orduları ise el ele vererek Golb'un bu evrendeki en büyük zayıf noktasını, yani mutlak uyumu, sevgiyi ve armoniyi temsil eden o meşhur ve duygusal şarkıyı hep bir ağızdan büyük bir inançla söylemeye başlamıştı. Şarkının evrende yarattığı o muazzam güçlü frekans dalgası, Golb'un o karanlık midesinde devasa bir gedik açılmasına imkan tanımış, Finn ve yaşlı Simon bu delikten dışarı kaçmayı başarmıştı. Ancak akıl sağlığını sevdiği adam uğruna feda eden o fedakar Betty, Simon'un bu dünyada her zaman güvende ve hayatta kalmasını dileyebilmek adına o meşhur büyülü tacı kafasına geçirmek için içeride kalmayı seçmişti. Büyülü tacın ilkel gücü, yıkım tanrısı Golb'un o mutlak kudreti karşısında Simon'ı tamamen sıradan bir insana dönüştürürken, fedakar kadın Betty ise doğrudan Golb'un o devasa, kırmızı bedeniyle tek bir varlık olarak birleştirmişti. En nihayetinde Betty ve Golb tek bir kozmik varlık halinde bu evreni terk ederek açılan o portalın arkasında sonsuzluğa doğru kaybolup gitmişti. Böylece Simon Petrikov tam 1000 yıl süren o lanetli ve dondurucu buz esaretinin ardından nihayet tamamen bir insan olarak özgürlüğüne ve gerçek benliğine kavuşmuştu. Tam o esnada yerde sahipsiz kalan o büyülü tacı alan Penguin Gunter, eski ustası Simon'a olan o derin ve saf sevgisinden ötürü taştan sadece onun gibi görünmeyi dilemiş ve bu dileğin ardından yeni zararsız bir buz kralı formuna dönüşerek tahtına oturmuştu. Bu sırada Yeşil Şövalye Fern'ün içindeki o sinsi çimen laneti ise bu büyük armoninin gücüyle tamamen yok olmuş, çimen çocuğun bedeni huzur içinde yapraklara ayrılarak can vermişti. Ancak Fern bu dünyadan göçüp gitmeden hemen önce sadık dostu Finn'e o gizemli ve minik tohumu yadigar olarak bırakmıştı. Finn bu anlamlı tohumu o büyük savaşta tamamen yerle bir olan o meşhur ağaç evin tam ortasına derin bir hüzünle dikmiş ve aradan geçen uzun yıllar boyunca o tohum gökyüzünün maviliklerine doğru uzanan, tepesinde bembeyaz bir kılıç barındıran devasa bir kılıç ağacına dönüşerek geçmişin anısını asırlar boyu yaşatacaktı. Büyük Savaş'ın ardından geçen 3 yılın ardından okyanusun ötesindeki adalarda yaşayan insanlar yavaş yavaş o diyarına geri dönmeye ve şeker insanları ile tam bir barış içinde yaşamaya başlamıştı. Ancak zaman durmaksızın akıp gitmiş ve yıllar eskidikçe o sihirli güçlere sahip köpek Jake bilinmeyen bir sebepten dolayı bu fani dünyaya gözlerini ebediyen yummuştu. Finn en yakın dostu, canından çok sevdiği öz kardeşi olmadan geçen o uzun ve hüzünlü 10 yıllar boyunca göğsünde taşıdığı o meşhur Jake dövmesiyle yapayalnız, buruk bir kahramanlık hayatı sürmüştü. En nihayetinde zamanın amansız çarkı genç kahraman içinde durmuş ve o koca çınarda o büyük son yolculuğuna çıkıvermişti. Ancak bu dünyadan göçüp gitmek onlar için mutlak bir son anlamına gelmeyecekti. Çünkü Finn ve Jake'in ruhları asırlar sonra o ürpertici ölüler diyarının dehlizlerinde yeniden karşı karşıya gelmişti. Arada hiç uzun yıllar geçmemiş, o ayrılık hiç yaşanmamış gibi sıkıca kucaklaşan iki kadim dost, öteki dünyada dehşet verici bir darbeyle burun buruna gelmişti. Zira ölümün o hırslı oğlu öz babasını hunharca katlederek yeraltı tahtını ele geçirmiş ve acımasız bir hükümdara dönüşmüştü. Çok geçmeden ölüler diyarını kasıp kavuran bu büyük kargaşanın arkasındaki asıl sinsi gücün asırlar önce Citadel hapishanesinde yok edildiği sanılan o kadim liçin çoklu evrenlere yayılan o kopuk ve lanetli ellerinden biri olduğu açığa çıkmıştı. Finn ve Jake'in o asil ruhları koca evrenin dengesini ve huzurunu koruyabilmek adına bu korkunç iblisi artık sayısını unuttuğumuz kez yeniden büyük bir bozguna uğratarak yeraltı dünyasına hak ettiği düzeni geri getirmişti. İşte bu bitmek bilmeyen savaşlardan, ölümlerden ve kahramanlık yükünden iyice yorulan iki kadim dost, ruhlarının ebedi huzura ve dinginliğe kavuşabilmesi adına el ele vererek birlikte yepyeni bir hayata doğru o meşhur yeniden doğuş, yani reenkarnasyon yoluna girmeyi seçmişti. Takvimler o büyük nükleer savaştan tam 1000 yıl sonrasını, yani artık bambaşka bir çağı, o çok uzak gelecekteki 2000 yılını gösterdiğinde ise o diyar artık tanınmaz bir hale gelmişti. Nitekim Şeker Krallığı tamamen yıkılmış, görkemli saraylar sessiz ve terk edilmiş bir harabeye dönüşmüştü. Tam bu asırda Finn ve Jake'in o kadim ruhlarını ve hiç bitmeyen dostluk döngüsünü kalplerinde taşıyan Shermie ve Beth adındaki iki ayrılmaz yeni dost tarih sahnesine çıkıvermişti. Geçmişin şanlı kahramanı Finn'in anısına dikilen o koca taş heykel bile zamanla toprağa gömülüp yok olmaya yüz tutmuştu. Ancak dünya ne kadar değişirse değişsin, zaman ne kadar acımasızca akarsa aksın, Shermie ve Beth o meşhur kılıç ağacının tam tepesinde asırlardır çürümeden duran o bembeyaz Finn'in kılıcını büyük bir coşkuyla çekip kuşanarak yeni maceralara doğru tepelerin ardına ilerlemişti. İşte çizgi film tarihinin en karanlık, en katı ve en kusursuz evren geçmişlerinden birinin yüzeydeki o çocuksu maskenin altındaki o muazzam efsanenin baştan sona tüm öyküsü bu şekilde son bulmuştu. 10 sezon boyunca ilmek ilmek işlenen bu devasa yolculuğu benimle birlikte eşlik ettiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Eğer Adventure Time evreninin bu gizemli mitolojisini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.